Hoş geldin Hazal Akçam. Hoş buldum. Başar Çelebi. Ben de hoş buldum. Bugün sizlere Nerdic Runes'un Star Wars Türkiye bölümünden sesleniyoruz. Evet. Sizlere güzel bir yayın hazırladık. Epeydir uğraşıyoruz. Umarım sizler de keyif alırsınız. İlk sorumla başlıyorum. Star Wars evrenler arasında en uzun ömürlü olanlardan bir tanesi. Evet. Modern bir destan gibi. 50 yılı aşkın bir süredir bize anlatılan bir hikaye var ortada. Bu evrenin bu kadar uzun ömürlü olmasındaki etmenler neler diye bir konuşalım dedik. Bu evren nelerden etkilendi ve bize nasıl bir sentez sundu? Bize bunları anlatır mısın? Star Wars evreni büyülü bir evren çünkü hem Batı ile Doğu'yu çok güzel sentezleyerek başlayan en başında. Doğu'da ve Batı'da insani yanları çok kuvvetli olan değerli şeyleri Lucas abimiz aldı. Çok güzel bir şekilde bir potaya koydu ve onu uzaya çıkartarak yeniden biraz da içine böyle mizah katarak güzelleştirerek bir evren sundu. Gerçek kılan bazı kısımları vardı. Batı tarafında western temaları işlerken işte bu Clint Eastwood yapımlarında gördüğümüz vahşi Batı dünyası, bounty hunter'lar, suçlar tavan olmuş. Yalnız kovboylar. Yalnız kovboylar. Kanunsuzluk. Diz boyu zaten. Bunu aldı. İçine de güzel doğu elementleri ekleyerek bir güzel de lightsaber fight koyarak uzaya çıkardı. Ve eş benzeri olmayan bir serüven başlattı. Evet. O yüzden de o kadar uzun sürdü. Mesela batıdaki tabancalı düellolar yeri Evet. geldi. Samurayların kılıçlı Kılıçlarına düellolarına dönüştü. ve ışın kılıcı diye bir şey. Bir şey çıktı. Görsel şölen tabii ki o bizler için yani benim en çok sevdiğim Koreografi. şey. Evet. Aynı zamanda Batı ile Doğu'nun bir araya geldiği noktada da mesela yalnız savaşçıları görüyoruz. Mesela samuraylar masterlarını kaybettiklerinde Ronin oluyorlar. Vagabond hayatı yaşıyorlar. Yani sürekli adam geziyor yalnız başına. Serseri mayın gibi Serseri dolanıyor. gibi dolanıyor. Mesela Vagabond mangası var. Miyamoto Musashi'nin anlatıldığı. Açıklamaya da koyarız onları. Senin bu değerli önerilerini. Ben seviyorum. Muhtemelen Star Wars'a kendime ait hissettiren, kendime yakın gördüğüm bir uzak doğu felsefesinin yanı sıra bir de samuraylı gerçek olması gibi bir durum var. Mesela Seven Samurai diye 50'lerde yapılan bir yapım var. Onu da tavsiye ediyorum izleyicilerimize Onları da yazacağız. eğer izlemedilerse. 50'lerde yapılan ve siyah beyaz ve Japonca olmasına rağmen insanı çok içine çeken ve etkisi altında bırakan bir yapım. Bizim şimdi dualite anlatımımız var. Star Wars'ta da epey bir yaygın senaryo, yaygın hikaye anlatımı var dualite üzerinden. Light ve Dark diye ayrılıyor. Biz de bunun hem western hem uzak doğu kültüründen beslenmiş halini izleyicilerimize anlatmak istiyoruz. Nereden başlayalım? Western'i en canlı görebileceğimiz yer zaten Mandalorian'dı. Evet. Bayağı gerek aurası olsun, çekim yerleri olsun. Bayağı iliklerimize kadar hissettik. Ama genel itibariyle de yani bütün o filmlerde de o çöllerde geçen Tatooine. görsellik, Tatooine, yalnız kovboy tiplemesi bizi zaten hep yakalıyordu yani Evet. bir yerden. Obi-Wan Kenobi'nin ve Luke Skywalker'ın hikayelerinde yalnızlaştıkları ve Evet. çölde bir başına Yaşamaya devam çalıştıkları etmeleri. hikayelerdeki bölümler var. Bunlar mesela bize o yalnız kovboy ve vagabond hissini yaşatıyor mu? Bayağı iliklerimize kadar. Özellikle Obi-Wan'ınkinde ben çok üzülmüştüm. Yani Luke da tamam yazık da ya ben biliyorsun zaten yani Obi-Wan'a çok üzülüyorum genel olarak da. Biz biraz Obi-Wan hayranı insanlar Biraz olarak. biraz Öyle çok biraz değil ya. değil aşırı. Genel anlamda şey üzerinden ilerliyor gibi. Light Dark. Master Padawan. Evet. Onların arasındaki ilişkiler. Burada bir biblical references, İncil üzerinden referanslar. Burada bir vurucu bir cümle var. Onun üzerinden konuyu açmamıza yardımcı olur musunuz? Yuhanna'nın karanlık ışığı anlayamadı cümlesi. Yani Mühür Star gibi. Wars'un mühür gibi hakikaten bazını oluşturan Bible referanslarından bir tanesi. Evet. Çok da doğru yani. Light da Dark da zaten anlaşılamıyor. Ne Jedi'lar tarafından ne Sith'ler tarafından. Zaten kaotik şeyi yaratan o. Hani pek bilmeyen kavgayı yaratan o. Karanlık da bir yandan ışığı anlayamadı gerçekten de Star Wars evreninde. Anlasaydı zaten daha farklı olurdu. Işık da karanlığı anlayamıyor. Yanlış anladı. O da anladığını iddia etti işte. Jedi'ların zaten kaybettiği nokta tam olarak da orası oldu. Evet. Mesela burada bir Mesih anlatısı var. Evet. İncil referansı olarak. 2 ayrı karakter, hatta belki de 3 ayrı karakter Üstünden etrafında gidiyor. bize anlatılıyor. Burada Mesih karakterlerinin işlenişi
hangi karakterler üzerinden bize nasıl anlatılıyor? Anakin'in düşmüş ilahi bir varlık olarak sunulması zaten direkt Bible referansı. Obi-Wan'ın gitgide artık Jesus Christ moduna bürünmesi. Görsel olarak değil sadece. Yani Çektiği acılar. çektiği acılar, yaşam şekli de yani o yöne doğru evriliyor. Kendini bilerek feda etmesi, Vader'a dövüşü vermesi. Bu ölümden sonra da fiziken kaybolduktan sonra manen yaşıyor olması zaten direkt Bible referansı. Qui-Gon'da da aynı şey olmuştu gerçi. İlk Qui-Gon'a ulaşmaya çabasıyla zaten Obi-Wan filmde de veriliyordu bu. 3'ün sonlarındaydı. Ghost Force moduna bir George Lucas açık kapı bırakmıştı. Aslında biz 3. film biterken Obi-Wan'ın Qui-Gon'la sahnelerin olacağını biliyorduk. Tabii ki de projeye dökülmesi vesaire falan ama nerede verdiler? Obi-Wan serilerinde verdiler işte Evet. yıllar sonra. Evet, gözlerimizi Evet, yaşartan ağlaya bir ağlaya, buluşma. sadece bizim değil, Ewan McGregor'la Liam Neeson da ağlayarak çekmişler o sahneleri. Ona Ya. da ayrı bölüm çekeriz. Evet, Çok evet. güzeldi. Orada da Kesinlikle. Force Ghost muhabbetine zaten ilk Obi-Wan Qui-Gon'a çok bağlı olduğu için Yoda Obi-Wan'a söylüyor. Böyle bir connection var. Seni bununla ilgili eğiteceğim diyor. Evet. Ve işte ondan sonrası açık kapı Obi-Wan'ın bırakılıyor. yüzünde güller açıyor. Güller açıyor. Çektiği acılardan sonra bir yüreğine su serpiliyor. Dolayısıyla üstünde çalıştığı şeyi, aynı şeyi kendisinde de uygulaması çok tabii muhtemel. Burada şöyle bir durum var. Anakin Skywalker seçilmiş kişi. Aslında bizim Jesus olarak kafamızda canlanması istenen, güce denge getirecek ve aydınlık tarafın bir numaralı savaşçısı olacak dediğimiz noktada bizi çok büyük hayal kırıklığına Kırıklığına uğratarak Dark Side'a geçiyor. Hikayenin başından beri aslında Jesus'a, İsa'ya, Mesih'e en yakın karakter. Hem anlayışı hem hayatına uygulamasıyla Kenobi olarak görülüyor. Original trilojiden ziyade bize prequels'ta verilen bir hikaye gibi ben düşünüyorum. Prequel'da çünkü Obi-Wan'ın Padawanlıktan Master'lığa ve sonrasında da Padawan'ını kaybettiği o son döneme kadar olan hikayesini izliyoruz. Hikaye aslında Anakin'in hikayesinden Obi-Wan'ın hikayesine Hikayesine doğru dönüşüyor. dönüyor. Obi-Wan'ı İsa'laştıran özellikler hangileri? Obi-Wan'ı İsa'laştıran özellikler daha ziyade her zaman için kendini feda eden profil sergiliyor olması burada daha çok çıkıyor karşımıza. Bir de şeyi unutmadan bir şey eklemek istedim. Chosen One diye biz Anakin'i görüyoruz ama bizim Force anlayışımız nedir? İşte müdahale edilemez. Fazla bir zorlama var Anakin üzerinden Chosen One olduğuna dair. Bu da benim inandığım, benim de George Lucas'ın hazırladığı Force anlatısından çıkardım. Benim kendi kişiselleştirdiğim inancıma da daha uygun olduğunu düşündüğüm. Bir şeye zorladığın zaman sana tabii ki de tepki gösterecek. Force zaten yani the Force olan Force en çok zorlanmaması gereken şey. Anakin'e üstüne yapışmayan ve yakışmayan bir şey giydirmeye çalışıyorlar uzun bir süre. Anakin tabii ki de yani çok fazla zorluk çekti vesaire. Kendi haklı sebepleri vardı. Onları ayrıca irdeleriz ama oradaki belki de figür en başından beri zaten hiç değildi Chosen One. Ve Qui-Gon'dan itibaren gelen öğretiler var. Herkes aslında o öğretilere uygun yaşıyordu. Birazcık da Obi-Wan'ın Jesus'laşmasına sebep olan şey Anakin'de oldu yani. Tabii Anakin biraz Obi-Wan'ın sınavı da gibi Sınavı oldu oldu. ve onun aslında o yöne doğru da yani bir yazılmış bir şey var ve onu yaşadı yani Obi-Wan. Burada bir plot twist vardı. Bize kurtarıcı olarak gösteren Antichrist, Christ, Obi-Wan Kenobi gibi de bir gizli anlatı var mı? Birçok zaten Bible referansı da var. Evet. Bu da onlardan biri olmaya çok yakın. Evet. İncil'e baktığımız zaman genelde hep Batı kültüründe de üçleme görüyoruz. Bir dualiteden ziyade Trinite üzerine kurulu Şeyler bir var işte Obi-Wan, Qui-Gon, Anakin aslında. O Luke Skywalker'ın hikayesinde de bir üçleme görüyoruz. Başka Bible referansları da var. Father Son kırılımı var. Father Vader'la yüzleştiği an Luke'un. Düşmüş bir figür. Luke ne yapıyor işte? O da acı ve büyük bir şok yaşıyor yani babasıyla karşılaştığında ama ne yapıyor? Öldürmemeyi seçiyor ve affediyor. Affediciliğin getirmiş olduğu bir işte huzura erme ve kurtuluş var sonunda. Bu da en büyük Bible referanslarından bir tanesi. Öldürmeyi reddediyor ve öldürmenin bağışlayıcılıkla gelen bir kurtuluş, salvation. Evet. Bu temaya uygun. Aynı zamanda diriliş sonrası rehber olma demişiz. Mesela hikayesinin de nihayete erdiği Original Trilogy'de, sequel öncesi tabii ki. Sequel'ı şu anda siktir ediyoruz. Sen bir sequel git diyoruz.
İster kat yap, ister. Yapmayacağım. Bu kanal böyle bir kanal. Peki sevgili Hazal Akçam, Luke Skywalker'ın hikayesinde de mesela nihayete erdiğinde Luke Skywalker Force Ghost görüyor. 3 tane. Obi-Wan, Obi-Wan Yoda Kenobi. ve Anakin. Yani babası. Baba. Babası, hocası ve hocası olmayı reddeden hocası. Kendini ölüme atan, Evet. kendini kurban eden hocası. Yeşil olan. Yeşil olan ve beyaz sakal. Öbür yeşil olmayan. Samuraylara geçelim. Biraz daha uzak doğuya bizi götürsün Doğru, bu gidelim. Star Wars evreni. Şey vardı orada da Master'ını Padawan koruyan dişisi. samuray var. Samuraylar koruyucular. Efendileri öldüğü zaman onlar Ronin yani sahipsiz Sahipsiz kalıyor. ve sürgün hayatı yaşayan Evet. samuraylar olarak kalıyorlar. Onun dışında samuray kod Jedi koduna biraz benziyor. Evet, dik duruş açısından. Giyiniş tarzı. De benziyor. Altı komple aynı. Vader'ın kaskı bir samuray kaskından Evet, esinlenip bu arada yapılmış. onun çizimleri Disney sitesinde videolarıyla Var değil mi? Çok güzel gerçekten. Gerçekten. George Lucas kadar Dave Filoni de uzak doğu hayranı diye biliyoruz değil mi? Evet. Akira Kurosawa hayranı Kurosawa. oldu. Evet, George Hı hı. Lucas da zaten eğittiği için çok da şaşırmamak lazım. Clone Wars'ta da samurayvari davranışlar, dik duruş, kan tükürdüm, kızılcık şerbeti içtim gibi davranışlar. Bu özellikle Ahsoka'nın sahnelerinde, canım Ahsoka. Ya, O bayağı yansıyor oralarda. sessiz bakışlar. Sessiz bakışlar, evet. Matmazel. Tek Her bölümde Matmazel analım mı? Var Analım. mıyız? Bu kanal Aşk-ı Memnu yapmaz mı? Yapar. Birinde neden olmasın? Mesela onur, görev, sadakat. Sadakat, onur, evet, görev, dik duruş. Mesela Duyguları bastırmak samuraylarda olduğu kadar bir kadercilik Jedi'larda da görünüyor mu? görünüyor. Özel hayatlarını etkileyecek kadar bence birçok yerde de yanlış karar vermelerine sebep olacak kadar görünüyor hatta. Müdahale etmeyelim, akışına bırakalım, Force'a güvenelim. Eksik duygu yaşamalarına sebep oluyor. O eksik duygular aynalanacak ve yüzleşmeleri gereken gölge yanlar olarak çıkıyor. Evet. Şimdi aslında bu videonun en beklediğimiz ve konuşsak dediğimiz Can bölümüne attığımız. geliyoruz. Force konuşacağız. Force konuşmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce çünkü çok değerli bir konu. Evet. Force çünkü her ne kadar karşımıza Star Wars'la çıkmış bir kavram olsa da kökenleri Doğu mistisizmine hatta belki de Hindu Vedalarına kadar bile iniyordur. Evet, iniyor tabii. Hepsinden bir parça taşıyor. Force da çok değerli bir element Doğu sentezinde Star Wars evreninde. Peki neyle başlayalım? Force'un kökenine mi inelim? Rebels'ta işlenmiş bir Force üçlemesi Önce var. Force'a giriş yapalım. George Lucas Force'ta neler anlatmak istiyor? George Lucas'ın yaratmak istediği Force'la bugün anlaşılan Force çok farklı. Çok Star Wars sever de zaten bunu biliyor ama hepimizin ufak da olsa böyle Doğu kültürlerine ait öğretilerinden, kültürel unsurlarını barındırıyor bu Force. George Lucas'ın The Force olarak anlatmak istediği şey çok başka. George Lucas'ın anlatmak istediği Force'un temelinde evrendeki tüm her şeyi birbirine bağlayan kozmik bir alan aslında önemli olan, öne çıkan şey bu. Bu Force birçok kişinin de anladığı gibi aslında müdahale edilebilecek, değiştirilebilecek, ona sahip olunabilecek bir şey değil. Sen o Force'a sahip olamazsın, onu kullanamazsın ancak onunla uyumlanırsın. Force eşit değildir light side ya da dengede kalmak da değil. Yani Force her şeyi içinde barındırıp bir akışta olma hali. Tanımlarken Force'u her şeyde akar, her şeyde vardır ve onunla uyumlanmanız gerekir diye tanımlar. Bu Star Wars evrenindeki Force'un oluşturan ana temel. Biraz böyle sicim teorisi gibi de geldi Evet, bana. çok büyülü bir anlatı. Tabii çok öğreti de karşımıza çıkıyor. En çok kapsamlı olan o da neden? Lucas'ın muhtemelen araştırıp hepsini birleştirip potada eriterek bir şey oluşturduğu için her öğretinin güzel şeyini alıp birleştirip çok daha güzel bir şeye dönüştürdü. Evet. Uzak Doğu kültürü dedik. Japonlar, samuray dedik. Uzak Doğu kültüründe Reiki var. Reiki. Ki enerjisi. Evet. Ve insanların aslında içinde olan, herkesin içinde var olan bir enerjiden bahsediliyor. Burada mesela Star Wars evreninde Force sensitive olarak görülen çocuklar var, kişiler var. Force bizde Doğu mistisizminde nerelerde karşımıza çıkıyor? Doğu felsefesinde Zen'le çok fazla birleştiriliyor ve beraber anılıyor. Ama Zen
tam olarak cover etmiyor George Lucas'ın yarattığı Force kavramı. Zen'de daha ziyade anda kalmak ve zorlamamak temaları hakim oluyor. Teslim olmak Teslim gibi olmak biraz. ve olanı kabul etmek ve akışta kalmak. Yani Zen'in aslında en önde olan duyguları bunlar. Force'un ama çok fazla kriteri var yani anlayabilmen için. Bu onlardan sadece bir tanesi. Burada paylaşmak istediğim özel bir bilgi var. Belki bizi dinleyenler, izleyenler arasında edebiyat okuyup da bu bilgiyi bilenler de vardır yani. Divan dönemi öncesi edebiyatın Anadolu'da çıkmış olan eser diye bir sözcük var. Bu eser da yani bunun Anadolu'da olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok daha yakın bir coğrafya yani Evet. çok uzağa gitmeden bizim kültürümüze çok yakın bir şey. Yani bizden bir şey. Eser sözcüğü içerisinde çok fazla anlam barındırıyor. Bu can ve akış nedir? Eser olma hali. Bir haldir bu. Esmek anlamını taşır. Görünmeyen ama hissedilen, hissedebiliyorsun her yerde. Can veren nefes. Ama benim en çok sevdiğim her şeyi birbirine bağlayan ve her daim hareket halinde olan. Bu George Lucas'ın yarattığı Force'u %100 cover ediyor. İşte o yüzden çok değerli geliyor. Çok güzel. Aslında Jedi'ların yaptıkları en büyük hata Force'u kullanan taraf olarak kendilerini tanımlayanlar. Force'da sadece o rüzgarın hissedersin estiğini. Ya zaten sanatçılar bu dünyadan göçtükten sonra eserleri Tüylerimiz kalıyor. diken diken oldu. Aslında o sanatçıların ruhu o eserlerin üzerinde esiyor. Evet. Hatta etimolojik olarak bir bağı olmasa da kök olarak ben esir olma halini de düşündüğün zaman mesela benziyor. Evet. Asla bağı yok bu arada biliyoruz ama esir ve esaret nedir ve ne zaman biter? Sen özgür olduğun zaman biter. O özgür olma hali de işte nefes alma. Mesela rüzgar esti der ya hani. Onu Anadolu'da şöyle söylüyorlar. Bir hava durumu olarak değil. Yani bir şey aktı. Bir şey canlı olarak söylüyorlar. Evet. Bunlar hep birbirine güzel gelen denk gelişler yani. Bir şekilde birbirlerini Destekliyorlar. destekleyen. Çok güzel gerçekten. Bu bilgi çok böyle sık karşımıza çıkmıyor aslında. Burada senin de özellikle çalışmaların ve bu felsefeye kafa yorman sonucu elimize geçen bir bilgi. Gerçekten bu bilgi için sevgili Hazal Akçam'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki bu arada Rebels'ta geçen bir Force tanımı var. Aslında Force tanımı değil de Force'un yani Star Wars evreni için Force bir töz aslında. Felsefi tanımı töz. Ashla, Bogan ve Bendu var. Ashla, Bogan ve Bendu. Bunların Tamam. tezahürünü anlatmak istedim. Bunlar Force'un tözün halleri oluyor ama Light'la Dark tözün tezahür edişi oluyor. Bunların farkı bu. Ama tabii ki de Light Dark üzerinden anlatmak insanların aklına yattırmak açısından daha kolay ama burada da değinmemiz gereken bazı farklılıklar var. Hiçbir Evet. şey %100 light ya da dark değil zaten. Başta için kelime anlamı olarak ışık kaynağı, işte ilahi ışık ve iyilikle bağdaştırılan bir kavram. Light, Light. Jedi'in kullandığı Evet. Force. Bogan, Sith'lerin kullandığı Force'un karanlık Gölgenin tarafı, yolu. gölgenin yolu oluyor. Bendu da ben Dengede dengeliyorum kalma diyor, hali, ortadayım dengede diyor. durma hali. Liberalim diyor. ne Ama oraya işte ne buraya böyle diyor. değil bu. Aşıladaki olay iyi olma hali değil hiçbir zaman. Bırakmak demek. Kelime Duyguları. anlamı olarak bırak. Felsefi anlamı bırakmak Evet. demek. Mesela duyguları bırak, düşünceleri bırak. Çok anlamlı bir şey aslında. Light'ı her zaman biz pure iyilik olarak düşünüyoruz. Aslında değil yani. Bir şey halinden özgür. Bak gene benim o benzettiğim şeye bağlayacağım. Evet. Esaretin kalkması aslında. Evet. Bunlar kök olarak hiçbirbiriyle alakası olan şeyler değil bu arada. Mesela Bogan boğuyor. Boğuyor. Evet. Force choke yapıyor böyle. Ondan aklımda tutmaya çalışmıştım. Evet, çok kısmından. Evet, o da mesela dark diye anlatılıyor, nitelendiriliyor ama o da asla şeytanlıkla bağdaştırılmaması gereken bir kavram. O senin yüzleşmeye Gölgenin korktuğun, gölge anların aslında. Burada korku var, öfke var, kaybetme var. Acıdan beslenir. Gölge Ego. tarafının inkar edilmesi var. Evet, bunlar hep bizim ilerleyen zamanlarda karşımıza yüzleşmemiz gereken yanlarımız olarak çıkıyorlar. Bunlar olmazsa biz zaten gelişemiyoruz. Evet, mesela Bendu'ya en yakın karakter olarak Star Wars evreninde Yoda'yı görüyoruz. Evet. Ya sonuncu ya sondan bir öncesiydi. Yoda'nın bir yolculuğu var. Hem gölgesiyle hem Evet. beylerle Son çok mücadele sezonda ettiği. 1-2 bölüm önce final öncesi herhalde ama hatırlamıyorum tabii de. Son sezonda çok güzeldi o da. Mesela Bendu'ya da tamamen balans olarak bakmamak gerekiyor. Bendu çünkü yeri gelince hareketsiz ve ataletli bir davranış Evet. sergiliyor değil mi? Artı
Aslında ben bu kavramı senin Ashlay'la Bogan'ı bilip ikisinin arasındaki yaşadığın farkındalık. Yani sen bir şeyden geçip Light der ki ben Dark'ı biliyorum ve Light'ta kalıyorum. Bir şeyleri öğrendikten sonra içinde kalan o minik duygu kırıntısı var ya, o ortaya çıkan öz. O da töz, yani o da force. Çok güzel. Yani aslında güzel bir yere de bağlanmış oldu. Force'un şu an yaşadığımız dünyada ve evrende de yer yer sensitif, manevi tarafı hassasiyeti olan insanlar tarafından hissedildiği anlar yaşanıyor. Ben burada bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Merlin dizisini geçenlerde bir izledik, bitirdik. Camelot'un kralı Uther Pendragon. Kral Arthur diye bildiğimiz kişinin babası. Uther, Camelot sınırları içerisinde büyüyle alakalı her şeyi topyekün yasaklıyor. Herkesi idam ettiriyor. Aile bireylerine küfür ettiren hareketleri var. Takım. Jedi'ların yenilgisinden sonra, Order 66'dan sonra Palpatine yani Darth Sidious'ın da bütün Jedi'ları avlayacağım adı altında artık Force sensitive çocuklara kadar herkesi insan avına dönüştürdüğü. Korkunç bir şeydi o. Ve evren ne kadar karanlık böyle olduğu zaman. Orada da zorlama var. Zorlamanın olduğu yerde zaten bu ideal force'a ulaşamıyorsun yani. Onu zorlamamak da zaten işin sırrı. Pure iyilik ya da kötülük diye nitelendirmemek gerekiyor. İkisinin de birbirine gerekli olduğu gerçeği unutuluyor. Yani o kötülük demeyelim işte. O Bogan taraf yok mu? Var. Hepimizin içinde var. Yani ama öfke senin var, keder. pencereden nasıl bakmak istediğinle alakalı. Yani günün sonunda ben Dark'ı da biliyorum ama Light tarafta kalıyorum diyebilmek işte oradaki mevzu. Şu an mesela Sith'ler, karanlık taraf, Jedi'lar, aydınlık taraf gibi siyah beyaz ayırmak kolay geliyor. Jedi yolunun da, aydınlık yolunda aslında aydınlık adı altında bir takım karanlık yerlere savrulduğunu gördüğümüz durumlar karşımıza çıkıyor evrende. Biz burada ortak bir anlatı üzerinden Force'u tanımlamaya çalıştık. Force'la ilgili de elimizden geldiğince detaylı bilgilere ulaşmaya çalıştık. İlerleyen bölümlerde de Force'a özel bölüm çekeriz. tabii ki Star Wars aslında bir noktada Star Force. Ki sevgili arkadaşlar bugünlük Bu kadar diyelim. Dilimiz döndüğünce bu güzel Force'a en azından George Lucas'ın miras bıraktığı Force'a sahip çıkıp anlatmaya çalıştık. evet. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Devamı da gelir diye düşünüyorum. Evet. Force Yani serisi. eser diyoruz ya, Force hareket eden, rüzgar gibi esen bir şey. Rüzgar estikçe aslında ileriye doğru bizi ilerleten ve hayatlarımızda da takım şeyleri değiştiren bir şey. Canlı. Evet. Aynı zamanda özelliği yüzünden de insanları değişmeye ve geleneklerini yer yer terk etmeye zorluyor. Jedi gelenekleri de bir noktada değişmeye belki de bu yüzden zorlandı ve Jedi'ların Force'u kaybettiği nokta belki de bu oldu. Jedi'ların Force'u yanlış okuması aslında diyelim. Değişememeleri. Ve değişememeleri saf iyilikte kalarak bazı şeyleri çözebileceklerine inanmaları. İyilik derken de bazı iyi olduğu düşünülen şeylerin kötü yola çıkması. Evet, senin iyi niyetle düşünüp iyi tasarladığın şey başka birisinin hayatını cehenneme çevirebiliyor. Buna engel olmak için de işte akışta kalmak gerekiyor. Evet. Hep beraber estiğimiz, önce bir bahçe, sonra da ormana dönüştüğümüz yeni bölümlerde görüşmeyi diliyoruz sevgili arkadaşlar. May the Force be with you. Görüşmek üzere.